Selam. Şimdi güzel bir fren testi yapacağız. Herkese selam arkadaşlar. Bugün Avusturya'nın Weiskirchen kasabasında Volvo Trucks'tayız. Bugün bu gördüğünüz Volvo FH500'ü sizlere tanıtacağım. Neler değişmiş, neler yenilenmiş, yani çok fazla büyük bir değişiklikleri yok ama kısaca bahsedeceğim. Hemen konuya girebiliriz. Şimdi şöyle araca baktığım zaman ilk gözüme çarpan grill ve şu Volvo amblemi. Bunlar büyümüş biraz. Volvo amblemini büyütmüşler. Tabii bunu isteğe göre buraya da alabiliyorsunuz. Yani bu tamamen sizin kendi tasarlamanıza kalmış. Aynı zamanda bu grill boyalı bir şekilde geliyor. Yani ufak tefek değişiklikleri yapmışlar. En önemli zaten, en belirgin özelliği aslında hani şunlardan ziyade tabii ki farların led olması. Yani bu tamamen şu gördüğümüz kısım led yapmışlar. Sinyalleri kapıya konumlandırmışlar. Biraz büyümüş. Yani bana öyle geldi. Bütün farların, sinyallerin, uzunların, aydınlatmaların hepsi led, yani öyle söyleyebilirim. Uzunlarda şöyle bir özellik var. Mesela dar, karanlık bir yola girdiniz benim gibi. Dar yollara girdiğiniz zaman bazen akşamları giriyoruz biz dar yollara. Orada uzunları açıyoruz, önümüzü göremiyoruz. Yol zaten dar. Orada karşılarında bir araba geliyor. Her zaman olduğu gibi. Videolardan biliyorsunuz. O araba geldiği zaman bazen o anki stresi unutabiliyorum. Yani bunda şu özellik var. Uzunlar açıkken karşıdan bir araba geliyor karanlıkta. O arabayı algılıyor ve uzunlarını kapatıyor. Yani bu güzel bir özellik. Yani karşı tarafın gözünü almamış oluyorsunuz. Böylelikle bir kazaya da sebebiyet vermemiş oluyorsunuz doğal olarak. Çünkü genelde bu tarz şeylerden kaza yaşanabiliyor. Özellikle hani net olan havalarda, yani yağmurlu olmayan işte net havalarda bayağı gözünüzü alıyor karşıdan yani. Özellikle de bu bir tırsa, biraz da yüksekte olduğu için direkt karşı tarafın gözünü yani görmesini şey yapabiliyor, engel olabiliyor o an. Bir virajdaysanız vesaire. Kısaca böyle teknik bilgiler de veriyorum. Teknik bilgi demişken hemen aracın ufak tefek teknik bilgilerinden bahsedeyim. 13 litre bir motoru var, 500 beygirlik. Yaklaşık 2800 Nm tork üretiyor. iSav özelliği var. Bundan çok bahsediyorlar. Hatta kenarına yazmışlar. Yani Volvo mesela, şimdi şanzımanından da bahsedecek olursam, hem iSav'den hem şanzımandan. Şanzıman FH ve FH, yani bu FH'ların ve bütün Volvo şanzımanları kendi üretimi, STF falan değil. Kendi üretimi. Volvo zaten şanzımanlarıyla bildiğiniz gibi meşhur. Yani bunu bilmiyorsanız da buradan hani söylemiş olayım. Şanzımanları gerçekten uzun ömürlü, kendi ürettiği bir şanzımanı var. iSav özelliğiyle %10'a kadar, kitapçıklarda %7 yazıyor ama konuşulduğu zaman hani %10'a kadar bir yakıt tasarrufu sağlanıyor iSav ile beraber. Tabii yani motorda da yeni nesil motorlar bunlar. Şöyle özellikleri var. Motorların, hatta burada da bir motor var. Buradan da kısaca örnek verebiliriz ama silindirlerin yani arka taraflarına doğru, bunda var mı bilmiyorum ama yani şu kısımlarında biraz daha aşağıda yeni yanma odaları falan oluşturuyorlar. Bu tarz yeni nesil motorlarda. Scania'da falan da var bu. Yani yakıt tasarrufu sağlamak için hep böyle bir şeyler yapıyorlar. Yeni yanma odaları, işte orada sürtünmeyi azaltıyorlar. Yağın işte katkısı oluyor. Ondan sonra mesela öndeki radyatör zaman zaman devreye giriyor. Bunlar hep yakıt tasarrufu sağlanıyor. Yani bu öndeki soğutucu sürekli devreye girerse bu size bir yakıt kaybettirir. Bunu o anki sıcaklığa göre, şeye göre, zamanlamasına göre yani gerekli durumlarda devreye soktuğu zaman ve hepsi birleşince güzel bir yakıt tasarrufu sağlanıyor. Tabii yani uzun yolda falan daha bunu fark edersiniz. Bu iSav özelliğini tam anlamıyla hissedebilmeniz için, yani uzun yol yapanlar, 120.000 kilometre üzeri yol yapanlar bunları rahatlıkla gözlemleyebilirler. Normalde de tabii fark edersiniz zaten. Fark edilmeyecek bir şey değil. Arkaya geçelim. İçine geçeceğiz biraz sonra. Neler değişmiş, neler yapılmış. Ya bu aynalardan bahsedecek olursam hani bunlar çok fazla bir şey değişmemiş arkadaşlar. Açıkçası söyleyeyim. Yani aşırı böyle bir değişiklik yok. Zaten Volvo'da bunu seviyorum yani. Çok kendi kemik şeyini bozmuyor. Tamamen yeni bir tır yaratmıyor. Onun üzerinden ufak çaplı böyle makyajlamalar, değişiklikler yapıyor. Tabii bu yeni kasa. Ama birçok şeyde makyajlamışlar. Ayna aralıkları biraz genişlemiş bana göre. Yani aynaları zaten hep genelde bu tarz ayna kullanıyorlardı. En önemli özelliğinden bahsedeyim. Bu özelliğine çok şaşıracaksınız. İçeride de size göstereceğim zaten. Şöyle gelelim. Şuraya bir kamera konumlandırmışlar. Şurada bir kamera var. Kör nokta kamerası. Ama şu arkayı komple, arka tarafı komple görüyor. Ön taraftan da şuraya kadar görüyor bakın. Bak
İnanmayacaksınız. Şuraya kadar görüyor ön taraftan. Değil mi? O kamera burayı nasıl görüyor? Ya çok acayip değil mi? Benim hani aklım almadı, hatta ya burada söylediler falan, inanamadım. İçeri geçtik, baktık. Gerçekten de buraya kadar gösteriyor yani. Bu kör noktada kesinlikle kazaları falan önlüyorsunuz. Yani Volvo'yu bildiğiniz gibi güvenliğe çok önem veriyor. Güvenliğe çok önem veren bir firma. O yüzden bunları düşünmüş. Bu da beni gerçekten alıp götürdü yani. Bu özellik bambaşka bir özellik. Şoförlerin en çok sağ tarafı görebiliyor biz şoförler. Burayı çok güzel, bu işi çözmüşler yani. Burada hatta yolda giderken o kameranın sürekli açık bile kalabiliyor. Onu da sordum. Hani giderken aktif mi falan. Kesinlikle aktif. Hani bir yere park ederken falan bazen aktif oluyor ya. Öyle bir şey yok. Giderken falan komple görebiliyorsunuz. Yani şeridinizde kim girecek, kim çıkacak, kim önünüze geçecek. Yani her şeyi görebiliyorsunuz. Bir kazayı önleyebilirsiniz bu sistem sayesinde. Çok beğendim. Başka ne özelliklerinden bahsedebiliriz? Yani üstte yine ışıklandırmaları falan var. Gece aydınlatmaları var. Güzel. Şöyle dıştan baktığım zaman güzel bir tır. Hoşuma gidiyor yani, ben şey olsam alırım yani. İçine falan bakalım. Ama ondan önce burada da bir özellik var. Şurada bir özellik var. Bunu da anlatayım size arkadaşlar. Bakın şurada alüminyum yapmışlar. Şu kısmı bakın. Bu plastik mi, kauçuk mu, sert plastik. Bunun üzerine bir alüminyum yapmışlar ki şoförler ayaklarını koyduğu zaman kaymasın diye. Bu da çok güzel bir özellik yani, önemli bir özellik. Ayağının kaymaması. Çünkü çok duyuyoruz düşenleri, bir tarafını kıranları, yani yüksek olduğu için. Bu da önemli. Ay seviye yine buraya yazmışlar zaten. Şu kapı açma şeyi güzel. Büyük yani. Tutunma şeyleri var zaten. Gördüğünüz gibi. Koltukları kendinize göre buradan ayarlamasını yapabiliyorsunuz, burası tabii. Arkaya geçelim. 700 ve 500 olması lazım. Tam bakmadım ama galiba 700 ve 500, 1200 olması lazım. Tam emin değilim ama bir bakmak lazım. Yakıt kapasitesi büyük ihtimalle var. AdBlue'yu buradan doldurabiliyorsunuz. Bu açılıyor mu? Sadece bu kısım açılıyor büyük ihtimalle. Evet, açılan. Evet, açılıyor. Şöyle. AdBlue'yu buradan doldurabiliyorsunuz. Kapatalım. 4 körüklü. Bunu tabii size göre değiştirebilirsiniz büyük bir ihtimalle. Bu araçta 4 körük var. Bu da güzel bir özellik. Dışından söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla büyük bir değişiklikler yok. Dediğim gibi hemen içine geçelim. Orada da size bahsedeceğim çok güzel özellikler var. Hadi. Şimdi içine geçelim. Şöyle kapıyı açtığın zaman seni böyle güzel böyle bir ışıklandırmalar falan güzel yapmışlar. Şöyle bir şey karşılıyor. Şöyle buraya doğru bak. Şu şeye kadar ışık yapmışlar. Arka taraflar. Hoş geldin diyor yani Volvo. Evime hoş geldin. Burada bir yangın tüpü var. Bunlar önemli yani. Bu bence bana göre güzel bir şey olmuş. Buraya yapmaları. Elimizin altında bir yangın tüpünün olması. Bu yangın tüpü mü? Böyle bir şey. Yangın tüpünün olması çok önemli bir şey arkadaşlar. Bu birçok şeyi önleyebilir. Yine koltukları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Uzun yolda yani, şimdi bütün teknik bilgilerle sizi boğmak istemiyorum. Her türlü ayarlayabiliyorsunuz. Artık yeni nesil tırların hepsinde her türlü şeyi yapabiliyorsunuz. Koltuklarında falan. Tamamen şoförün rahatlığı düşünülerek üretiliyor bunlar. Yani 3-5 tane şoförü alıyorlar, geliyorlar, oturtuyorlar. Ya biz bu tırı nasıl yaparız falan, neleri değiştirebiliriz, neler sizi yoruyor, neler sıkıntı yapıyor, neler bunaltıyor. Hem yol açısından, hem görüş açısından, hem rahatlık açısından her şeyi soruyorlar. Ona göre de dizayn ediyorlar. Bu ışıklar şöyle var yine. Hoş geldin. Işıkları. Çıkalım. Hiç kaymıyor ha. Hiç kaymıyor. Evet. Biz tırcıların evine hoş geldiniz. Burada neler değişmiş, neler var, rahat mı, değil mi? Hepsini size anlatacağım. Güzel özelliklerinden başlayayım. Ama eleştireceğim bazı noktalar da var. Onları ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim. Şimdi burada vitesi değiştirmişler. Vitesin şeyini yani. Vites hep buradaydı galiba. Vitesin dizaynıyla oynamışlar. Şöyle şey yapıp bir şekilde hani vitesi buradan böyle tak 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 geçiriyorsunuz. Otomatik zaten. Modları var. Sürüş modları var. Ekonomi modu var ve normal performans modu galiba. Standart mod. Pardon, performans değil. Ekonomi modda da kullanabiliyorsunuz, sürebiliyorsunuz. Bu artık çoğunda var. Şurada yine el frenini buraya konumlandırmışlar.
Şimdi şu sol tarafta ayağınıza attığınız zaman basıyorsunuz. Böyle bir tuş var. Böyle direksiyonu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok iyi. Şurada 3 kademeli retarderi var. 1, 2, 3. Tamam. Otomatik falan yapabiliyorsunuz. Şunlar var. Rüzgarlıklar. Bunlar su falan şeyi önlüyor. Bunu kendileri fabrika çıkışı yapılmış. Volvo diye de yazıyor zaten. Ayna ayarlarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Camları kapatabiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz. Her şeyi otomatik. Camların ısısını falan hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Kapının kilidini açma şeyini buradan yapabiliyorsunuz. Burada dörtleriniz var. Güzel bir yere konumlandırılmış. Bence bu her tırda çok değişiyor. Ben buna çok takıyorum yani şu dörtlerin konumlandırılma olayı beni benden alıyor. Bunu böyle daha böyle rahat, biraz daha büyük olabilirdi bu. Ama tabii alıştığın zaman tak böyle, yani şurada hiçbir engelin yok. Tak diye basabiliyorsun. Niye? Bizler için niye önemli bu? Çünkü önümüzde bir trafik sıkıştı. Kazaların çoğu böyle oluyor. Trafik sıkıştı ani, hemen tak basacaksın bunu ki arkadaki tır uyarılsın, o da sana vurmasın diye. Güzel, böyle bayağı güzel bir görüş mesafeniz var. Yani yüksektesiniz. Yüksek kabin zaten. 3 basamak, 4.'de yukarıdasınız bu araçta. Şöyle yan güneşlikleri var. Buradan şöyle otomatik. Bu olay güzel. Bak Scania'da bunu beğenmiyorum ama güneşlik dediğim böyle olur abi. Bunu böyle açıp kapatacaksın. Uğraşmayacaksın güneş geldiği anda. Aynı zamanda komple dijital arkadaşlar. Dijital bir takograf. Her şeyi burada ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan mesela örnek verecek olursam şöyle sağa geçtiğiniz zaman akünün şeyini, şu andaki enerjisini görebiliyorsunuz. Frenleri görebiliyorsunuz. Fren basınçları yani. Motorun sıcaklığını görebiliyorsunuz. Motor yağını görebiliyorsunuz. Motor yağının seviyesini ve sıcaklığını da görebiliyorsunuz. Ondan sonra voltajları görebiliyorsunuz. Yani burada birçok şeyi, şanzıman yağını, kilometreyi, her şeyi görebiliyorsunuz. Aşağıya bastığınız zaman ise direkt fokuslayacağınız şeyi. Yani şu an hızı fokusluyoruz. Şöyle bakacak olursanız navigasyonu fokusladık buraya. Hangisini görmek istiyorsak. Burada ağırlıklar çok önemli. Ağırlıkları görebiliyoruz. Tekrar 3 kademeli, yani 3 fonksiyonlu aşağıya bastığımız zaman. Müzik sistemi var tabii. Şimdi açmayacağım. Sonra telife girer falan, sıkıntı yaşarız. Başımız ağrımasın. Direksiyonda birçok şeyi konumlandırmışlar. Buradan ses aç kapat. İşte hız ayarlarını, öndeki araçla mesafenizi ayarlayabiliyorsunuz. Ekranın aydınlatmalarını şuradan böyle kapatabiliyorsunuz, aydınlatabiliyorsunuz. Şurada bir tuş var. Işıkları burada yapabiliyorsunuz. İşte sisleri falan. Bunlar da çok güzel yapmışlar. Böyle çevirip kademeli kademeli ilerletebiliyorsunuz. Otomatikte bırakabiliyorsunuz. Yani şu ışık olayı çok güzel. Şuradan almışlar yani. Şuradaki görüntü kirliliğini almışlar. Şuraya yapmışlar. Bu güzel olmuş yani. Hoşuma gitti benim. Hemen burada yan yana. Ondan sonra burada tabii teknik bilgiler var. İşte yine çarpışma uyarısı vesaire. Şimdi gelelim o kamera şeyine. Yani burada da mesela yani şu klimadan bahsedelim. Klimayı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik yine. Şurada da kolay tuşları yapmışlar. Bu da çok güzel olmuş. Müzik. Hemen müzik mi dinleyeceksin? Müziğe basıyorsun. Telefonla mı konuşacaksın? Telefona basıyorsun. Navigasyona mı bakacaksın? Hemen navigasyon. Bak bu normalde şuradaydı. Biraz daha küçüktü. Buraya konumlandırmışlardı. Ama şimdi bunu büyütmüşler ve buraya sabitlemişler. Bunu hiçbir şekilde oynayamıyorsunuz. Bu tamamen şoför odaklı. Dediğim gibi şuraya bastığın zaman direkt navigasyonu görüyorsun. Bu çok harika bir şey olmuş. Yani buradan da görebilirsin mesela. Burada da navigasyona daha yakın planda görebiliyorsun. Burada da yine arama yapabiliyorsun. Her şeyi kolaylıkla kendi navigasyonu yani. Ve en önemli şeye gelelim, özelliği arkadaşlar. Kamera. Kamera tuşu bak. Bastım. Her yeri böyle. Şuraya bakar mısın? O tarafı çekelim. Bir de oraya bakalım. Bak. Tırın her yerini, yani tamamen bu sorunu çözmüş adamlar. Sağ tarafı komple ta o Pepsi dolabına kadar. Bak şurada Pepsi dolabı var. Burada yine toplantı odası gibi bir şey var arka tarafta. Burayı şu anda bize tahsis ettiler. Tanıtım için. Yani burada komple görebiliyorsun. Buradan bir yani görüntü güzel, net. Bir de
hangi araba gelirse gelsin kesinlikle görürsün yani kamyonu, arabayı, ne ararsan yani. Güzel. Bütün güvenlik sistemleri var dediğim gibi. Yani ekstra buraya bir ses uyarıcı bir şey yapmamış ama kamerayı giderken görebiliyorsunuz. Peron aynaları vesaire her şey var zaten. Ama bu kamera olayıyla gerçekten çok büyük fark yaratmış. Hani güvenlikte bazıları rahatlıkta yapıyor bu işi. Bazıları performansta yapıyor. Bazıları da güvenlikte. Bana göre arkadaşlar performanslarını da çok büyük taşıyorsunuz. Ve bir can taşıyorsunuz her şeyden önce. Güvenlik bence temel. Hepsi yapıyor ama Volvo bu konuda biraz daha hassas bence bana göre. Benim fikrim yani. Ama güzel. Hoşuma gitti. Gözleri var. İçi çok geniş değil. Onu söyleyeyim. Hani dezavantajları dediğim hani dedim ya çok fazla geniş bir şey yok. Ama şu özellik bu da çok hoşuma gitti. Şu arkadaşlar. Bu normalde biz bunu 80-100 euro civarları verip buraya masa alıyoruz. Genelde tırları böyle ya buradan kesiyorlar aşağı doğru. Yani şey yapıyorlar. Bir masa özelliği olmamış oluyor. Ama burayı yemek masası gibi kullanabilirsiniz. Şeyi biraz daha çekerseniz koltuğu her şeyinizi koyabilirsiniz. Kullanışlı bir şeye benziyor. Ben daha önce hiç kullanmadım. Burada bardaklıklarınız var. Ondan sonra ufak tefek gözler var. İşte amper ne derler işte çakmak girişi hepsi var yani. Yeni tırlarda bunları konuşmaya bile gerek yok artık. Yeni araçlarda. Yani bindiğiniz zaman tamamen çok birkaç tane ekstra özelliğe bakmanız gerekir. Bunlar artık her şeyde var. Yatağa gelecek olursak arkadaşlar yatak genişlemiyor. Böyle kalıyor. Buzdolabı buraya konumlandırılmış. Normal dolap burada. Ben de normal dolap burada. Buzdolabı buradaydı. Normali buradaydı. Bunda tam tersi olmuş. Donduruculu yine. Bir kısım donduruculu. Yatağı genişlemiyor dedim. Koltukları öne çekseniz bile yatağı genişlemiyor. Böyle kalıyor. Bilmiyorum rahat mı? Şimdi rahat. Rahat değil diyecektim ama içine gömülüyorsunuz arkadaşlar. Yani bak. Gerçekten içine gömülüyorsunuz. Bak yumuşacık güzel bir yatak yapmışlar. Diyecektim hani şimdi burada bunu size söylemem doğru olmaz ama rahat yatak. Yani şunu unutmuştum. Burada 2 tane kol dayaması var. Ve tabii bunun malzemeleri de kaliteli yani. Bu bazılarında kalitesiz yapıyorlar bu kısmı. Kollarımız böyle şey oluyor. Kaşınıyor falan. Ya da tüy bırakıyor. Bak bunun üstü böyle deri gibi güzel böyle bir kaplamışlar. Bu çok güzel olmuş bu özellik. Koltuğun dizaynı falan deseni çok güzel. Şöyle bak bunu böyle yaptığınız zaman bu bardaklı su şişesi koyabiliyorsunuz. Böyle güzel şeyleri var yani. Yatağı fena değil. Üst yatak da eminim aynıdır. İç kullanım alanı normal. Öyle çok da dar diyemem. Yani Renault Trax'larda ve bunlarda tabii normal yani böyle olması. Üstte bir şeyi var. Yine acil çıkış yeri de yapmışlar burada arkadaşlar. Bak bu da önemli. Güvenlik yine noktalarından bir tanesi. Şoför acil bir durumda kapılar kilitlendiği zaman buradan çıkabilsin diye mi artık? Öyle bir şey galiba büyük ihtimalle. Bu özelliği çok iyi yapmışlar. Atıyorum tır devrildi. Allah korusun. Hani çıkamıyorsunuz. Kapılar kilitlendi işte bir şeyler oldu falan. Sağınız solunuz dolu. Hani buradan böyle hani çıkabilmenizi belki olanak sağlıyor. Bunu bile düşünmüşler. Çok ince düşünmüşler yani. Bunu söyleyebilirim. Burada yine böyle gözler yani gözler çok tamam önemli de şeyleri var. Şöyle. İşte var yani. Şuraya gelecek olursa buzdolabı abi. Dondurucusu bu kısım. Normal dolabı bu kısım. Buradan ayarlıyorsunuz. Gayet güzel. Büyük kocaman dolap. O zaman başka söyleyeceğimiz bir şey var. Hava tabancasını da kendilerinden takmışlar yani. Yani orijinal bak bunu sevdim. Hava tabancası olayı güzel olmuş. Bunun orijinal olması çok önemli bir detay. Biz kendimiz alıp takıyoruz yani hava tabancalarını. Kendi tırımda da öyle yaptım. Güzel. Benim hoşuma gitti yani. Şu özellikleri içi beni çok cezbetti. Dışı da gerçekten hani baktığın zaman alımlı bir tır. Başka söyleyecek bir şeyimiz. Şu ışıklardan bahsetmiştim arkadaşlar. Buradaki ışıklar da LED. Yani içerideki ışıklar da LED. Komple LED yapmışlar. Arabanın bütün ışıklarını son sistem. Güzel bir dizayn. Bütün ışıkların LED olması apayrı bir olay. Işıkları da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şurada tuş var. Böyle basınca ayarlanabiliyor. Gece modu falan da var ha. Şu kısım yanıyor.
arttırabiliyorsunuz. Işığın şeyini. Takografınızı, yani kartınızı buraya takabiliyorsunuz. Işık dedik. Bir de şu arkadaşlar, o da çok acayip. Duman dedektörü yapmışlar. Yani tırın içinde sigara içme diye mi bilmiyorum. Yani duman dedektörü ya da sigarayı algılar mı onu da bilmiyorum ama bir yangın durumunda herhalde bir dedektör bir yerlere haber gidiyor büyük ihtimalle. Bu da güvenlik açısından çok büyük bir olay. Mesela yolda tekeriniz yandı. Atıyorum lastiğiniz yandı. Onunla mı tam bağlantılı bilmiyorum ama güzel böyle hani bir itfaiye bir yere bir sinyal gitmesi, bulunduğunuz konumu da göstermesi. Son teknolojide düşünsenize yani. Normalde tekerin yandığı zaman durmaman lazım. Çünkü durursan dorseyi ya da başka bir şeyi yakabilirsin. Gidersen bunu kendi kendine sönüyor bazen teker. Sıçramadan bir yere, çünkü sürekli dönüyor ya. Yani ateş bir yere çıkamıyor. Mantık o. Sönmesi lazım. Bir yerde durmanız lazım tabii. O ara işte konumunuzu itfaiye yollasa, orada itfaiye sizi yolda yakalasa ya da bir istasyonda konum verse, sizi arasa vesaire bir şeyler. Yani bu çok geniş düşünülmüş ve geliştirilebilecek bir sistem. O yüzden tebrik ederim yani şu olaya da. Ben de çok ince düşünüyorum. Onlar da çok ince düşünmüş bu konuda. Durum bu. Evet, söyleyecekleriniz bu kadar. Şimdi biraz turlayalım mı? Şöyle bir ufak şurada bir tur atalım. Also Handbremse lösen, aufs Bremspedal Oh, ja. steigen und drücken, genau. Und dann Ja, ja. auf drücken und auf Automat. Fertig. Evet arkadaşlar, tıra bindik şimdi. Buradan vitesi ayarladık. Hemen şimdi yürüyeceğiz. El frenini çözdük, el frenini. Şunu biraz, koltuğu biraz daha öne alayım. Ya Allah, bismillah. Baksana, her yeri net görüyor ya, güneş ışığında falan. Hemen de gidiyor ha. Baksana. Vallahi sürümü falan çok iyi. Bir retardar testi yaparız. Retarderi iyi tutuyor. Şimdi frenlerine bakarız. Sürümü falan hani çok şey. Burada kol dayamaları da açalım. Güzel ya, harika bir tır ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Ya bununla var ya, amma güzel uzun yol yapılır ha. Hakikaten. Çok güzel uzun yol yapılır bununla. Şöyle koltuğumu da ayarlayayım. Şurada böyle bardaklık falan güzel, ona da ulaşabiliyorsunuz. Şu kamera olayı çok iyi ya. Baksanız arkadaşlar. Direksiyonu, virajları falan her şeyse çok rahat böyle alabiliyorsunuz. Freni de güzel. Bak şimdi fren yapalım. Baksana, aniden duruyor abi ya. Abi böyle bir şey olamaz. Bir tur daha atalım. Şurada da bir frene basalım. 30'da gidiyoruz. Şehir içindeyiz. Bak hemen bastım. Çok iyi ya. Araba gibi kullanıyorsunuz bu yeni tırları falan, gerçekten çok iyi ya, hakikaten. Bravo. Tebrik ederim. Arkadaşlar selam. Şimdi güzel bir fren testi yapacağız. Bunu da göreceksiniz. Çok sağlam frenleri gerçekten.
Harika. Şurada kısa bir tur atalım. Sistem hemen kurabiliyorsunuz. 50'de 60'da bile olsanız